Selamlar sevgili Yengeç Burcu, hoş geldin. Umarım sağlığın, sıhhatin, keyfin yerindedir. 26 veya 27 Ağustos tarihinde bu video senin için yayınlanacak. Yeni gelenler için hatırlatma yapıyorum. Güneş, yükselen ay ve stelyum bütün yengeçler dinleyebilir. Bakalım kariyer hayatında, aşk hayatında, para altılısı döndü. Hayatının genelinde senin için hangi enerjiler bekliyor Yengeç Burcu? Para altılısı geldi. Ayrıyetten alan el, veren eldir. Acaba para mı çıkacak? Yoksa para mı gelecek Yengeç Burcu? Bir bakalım. Tabii olay sadece para değil arkadaşlar. Aralardan alalım. Şimdi bakın, geçtiğimiz altılı ve sekizli vadeler öncesinde sevgili Yengeç Burcu, bazılarınızdan çok ciddi paralar çıkmış olabilir. Bakın, tam tahmin ettiğim gibi kılıç yedilisi. Arkadaş gibi gördüğün, dost gibi gördüğün ya da aile gibi gördüğün kişiler tarafından böyle dostum, arkadaşım ya da bir topluluk, bir çevre, aynı ortama dahil gördüğün kişiler tarafından uğradığın bir takım ihanetleri söylüyor. Bakın, bazılarınızdan gerçekten ciddi paralar çıkmış olabilir. Kayıplara maruz kalabilmiş olabilirsiniz. Tam böyle işte bir ortaklık kurdum, iş kurdum, bir topluluğa dahil oldum, bir ekibin parçası oldum derken birilerinin senden nasıl da bir şeyler kaçırdığını fark ettiğinde gerçekten inanılmaz bir üzüntü yaşamış olabilirsin. Sanki şu ana kadar hep birileri senden bir şeyler kaçırmış gibi. Emek, duygu, para, sevgi, arkadaşlık hep verici tarafta olmuş olabilirsin. Tamam, artık burası beni tatmin etmiyor. Ben buradan gideceğim ve yeni bir şeyler oluşturacağım derken yine arka planda çalışan bir takım hırsızlık enerjisi var arkadaşlar. Şimdi diyor ki, bu kayıplarını toparlayabilmek için güzel enerjiler, etkiler hayatına gelebilir. Ayrıyeten yeni topluluklara dahil olabilirsin, yeni çevrelere dahil olabilirsin, yeni arkadaşlıklar edinebilirsin. Birazcık hastayım, bu yüzden konuşmakta zorlanıyorum arkadaşlar. Sesimden de belli oluyordur zaten. O kaybettiklerini sana zaten bak, ne verdiysen o seninle gelecek. Bunda bir problem yok diyor enerjilerde. Tabii ki olasılığı okuyoruz. En doğru olasılığı okuyoruz. Fakat yine de bu önümüzdeki 7 gün boyunca negatif ve kötü şeyleri iptal edelim ama zaten uyarı amaçlı söylüyoruz arkadaşlar, biliyorsunuz. Olacak diye değil. Bu tarz enerji ak diye demek ki ekstra bir dikkatli olmak gerekiyor. Ekstra bir tedbirli olmak gerekiyor. Ben yıllardır ne diyorum? Burç yorumlarını dinlerken o mu olacak, bu mu olacak diye dinlemek hiç sağlıklı değil. Enerjileri okuyoruz. Tarot üzerinden konuşursak, ki astroloji için de aynı şey geçerlidir. Zaten sürekli ne diyorum? Burç yorumları dinlemek kimsenin hayatını değiştirmez. Önemli olan kendi bireysel sürecimizde fark etmemiz gerekeni fark etmektir. Tamam mı? Kendi bireysel süreçlerimizi çok iyi şifalandırmak, yönlendirebilmektir. Olayları doğru anlayabilmektir. Ve pek çok izleyici arkadaşımız da geliyor, diyor ki keşke bu videoyu daha önce izleseydim. Kandırıldım, aldatıldım, dolandırdım. Şimdi burada bir kaçak enerji var. O yüzden tedbirli olman gerektiğini söylüyor. Diğer türlü uyarıları yapmazsam hayal satıyormuş gibi olurum. Bunların amacı zaten birazcık düşündürebilmektir. Birazcık farkındalık oluşturabilmektir. Yıllardır bunları zaten söylüyorum ve yorumları dinlerken güneş, yükselen ay ve stelyum, hatta ne diyorum, tarotta çekildiğiniz başka bir videoyu da izleyebilirsiniz. Çünkü tarot doğrudan bir enerji okumasıdır. Bununla ilgili yazanlar çok oluyor mesela. Aslan burcu değilim ama Aslan burcunu izledim, birebir uyumlandım. Astrolojide önceliğiniz yükselendir. Fakat o astroloğun yaptığı yoruma göre değişir ki zaten onlar da artık işte güneş dinleyebilir, yükselen dinleyebilir, ay dinleyebilir, stelyum dinleyebilir demeye başladılar arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu şekilde böyle bir enerji var. Şimdi devam ediyorum. Şimdi açıklama yapsak da sürekli açıklama yapmak zorunda kalırız zaten. Bakalım, devam edelim. Şimdi bir takım böyle dedikodu, yalan ya da senin kafanı karıştırabilecek etkiler olabilir. Özellikle bu önümüzdeki 7 gün birazcık daha dikkatli ve tedbirli olmanda fayda var. Yengeç Burcu, o duygusal tarafını, o hassas tarafını kullanmalarına izin verme diyor. Zaten sen artık eski sen değilsin Yengeç Burcu. Sadece birazcık seçeneklerin çok fazla. Ama hangisi senin için doğru, hangisi senin için yanlış, bunu bilemiyorsun. Hangi arkadaşlık, işte hangi ekip, kim. Böyle bir taraftan ben seni şey gibi de gördüm ya. Hani önceden tamam işte çok birileri seni kandırmış olabilir falan ama sanki sen birazcık böyle dedektiflik yapmaya mı başlıyorsun acaba? Hani böyle etrafından birilerini mi eleyeceksin acaba? İşte arkadaş çevresi olabilir, bir gruba dahilsen işte orada kim doğru, kim yanlış, nedir ne değildir, böyle bir takım ayıklamalı durumlar da olabilir gibi. Hani artık böyle hani
hadi çok tatlıyız, çok güzeliz, hepimiz güzel geçinelim noktasından ayırt etme noktasına geçecekmişsin gibi. Ve doğru olanı senin için ince ince seçmeye başlayacakmışsın gibi Yengeç Burcu. Çünkü artık yoruldun. Yeter yani. Bakalım devam edelim. Nedir diyelim? Kupa kralı. Burada sana duyguları çok yoğun olan biri var. Kim bu? Yengeç Burcu. Bakalım. Şimdi arkadaşlar tabii bu sen de olabilirsin. Şimdi aşkı en son yorumlayacaktım ama hadi yengeçlerde karışık gidelim. Sana burada aşırı derecede, bak aşırı diyorum. Aşırı derecede duyguları çok yoğun olan, seni hem duygusal olarak çok çekici bulan, yani yengeci sevmeyen artık gitsin kendisine, yani ne diyeyim arkadaşlar. Hem çok çekilen tutkusal anlamda hem de duygusal olarak böyle hani onu kaçırmamam lazım. Onu almam lazım. İstediğim her şey onda var diyen birinin bir enerjisi var. Ve bu kişi sana bayağı bir bağımlılık çalıştırıyor olabilir. Eğer çalıştırmıyorsa senin alanına dahil olduğunda sana aşırı bağımlılık çalıştırabilir Yengeç Burcu. Bu kişi balık akrep etkili olabilir, oğlak etkili olabilir, başak etkili biri olabilir. Devam edelim bakalım. Zaten bir sürü şey anlatacağım. Şimdi önümüzdeki 10 gün süre içerisinde bir takım böyle çok mutlu olabileceğin gelişmelerden bahsediyor. Bak aile içerisinde. Aile içerisinde eğer bağımlılığı olan birileri varsa, kariyeriyle ilgili, maddiyatıyla ilgili sıkıntılı olan birileri varsa, onlarla ilgili çok güzel gelişmeler olabilir. Ayrıyeten burası benim ailem gibi diyebileceğim bir takım ortamlara katılabilirsin, etkinliklere katılabilirsin, davetlere, kutlamalara katılabilirsin. Ayrıyeten geçtiğimiz Oğlak Burcu döneminden beridir. Hayatında bak geçtiğimiz Oğlak Burcu döneminden beri diyorum. Bak kaç ay olmuş. Geçtiğimiz son 7 aydır yine aynı şekilde. Son 3 aydır, 7 haftadır. Çok böyle çok sıkıntı yaşadığın konuları bir düşün. Buralarla ilgili artık bir şeyleri tamamlayabileceğin süreçler olabilir. Gezebilirsin, görebilirsin, eğlenebilirsin, daha önce gitmediğin yerleri keşfedebilirsin ve aile içerisinde çok tatlı, çok keyifli, mutlu edici haberler olabilir. Ama diyor ki bu dönem asla takıntı çalıştırma, asla bağımlılık çalıştırma, eğlen coş. Yani cici cici elbiselerini giy, cici cici kıyafetlerini giy, eğlen, dans et, bütün güzelliğini yansıt diyor. Çünkü öyledir arkadaşlar. Her şey birbiriyle bir bütündür. Sen mutlu oldukça, sen hayattan keyif aldıkça, sen o güzelliği yaydıkça negatif ne kadar barınabilir? Kötülük ne kadar barınabilir? Hele ki sen sevgili Yengeç Burcu. O yüzden olabildiğin kadar mutluluk enerjisini çalıştırman gerektiğini söyledi. Ben aile içerisinde çok güzel gelişmelerin olabileceğini söylüyorum. Fakat bak burada gizli bir rekabet var. Hırsızlık, çalıntı, manipülasyon, gizli rekabet umurunda mı? Umurunda bile değil. Ama yine de tedbirli olmanda fayda var. Birileri senin için böyle ince ince hesaplar yapıyor gibi. Yengeç Burcu yer misin, yemezsin. Hani bu saatten sonra kimse seni kolay kolay kandıramaz. O ayrı bir konu. Ama şunları böyle bir dikkat mi etsen acaba? Bak laf söz olabilir. Birileri seni yanlışa, negatif ve kötü şeyleri iptal edelim. Yanlışa düşürmek için, hata yaptırmak için bak gelen sözlere de dikkat et. Her şeyi böyle eyvah öyle mi oldu ne yapacağım tüh sakın. Sakin sakin öyle mi olmuş bir de ben araştırayım bakayım bunun aslı nedir? Şeklinde yaklaşman gerektiğini söylüyor olaylara. Bu bir dedikodu da olabilir. Biri bir şey der, öteki ona başka bir şey koyar. Dedikodu. O ona başka bir şey koyar falan fistan. Bu tarz böyle düşük enerjilerde olabilir. Umrunda mı? Umrunda değil. Sevgili Yengeç Burcu. Ama yine de tedbirli olmakta fayda var. Devam edelim bakalım. Başka neler olacak diyelim. Bir de burada senin bak kızdığın bir şeyler var. Birileri sanki arka planda bir karar alıyor. Ve sen diyorsun ki bu karar neden benim bilgim dışında alındı? Bana daha önce farklı söylenmişti. Şimdi neden farklı söyleniyor? Neden bir şeyler değişiyor? Hani burada sanki bazılarınız için haklılığınızı aramak için bir kanıt, bir belge, somutta bir bilgi, bir şeyler toplamaya çalışan yengeçler de var. Zaten hali hazırda hani bana bir iftira atıldı, bir şey oldu, haklılığımı arıyorum diyenler varsa bununla ilgili çok güzel gelişmelerin olabileceğini söylüyor. Ama bak yine söylüyorum iş yerinde, iş ortamında, yaşadığın yerde bir takım gizli rekabetler var. Umurunda mı? Umurunda değil. Çok da yani ne olacak yani?
Ama yine de tedbirli ol. Bak kaç kere söyledim burayı? 3 kere falan söyledim herhalde. Yani şöyle, senin ışığını söndürmeye çalışabilir ama söndürebileceklermiş gibi durmuyor. Hani birileri ön plana çıkmak isteyebilir. Senin yaptığın işi yapmak isteyebilir. Seni taklit etmek isteyebilir. Günümüzde çok var biliyorsunuz. Sen bir şeye emek verirsin ama sesin çıkmıyordur. Geri planda çok emek harcarsın. Başkaları gibi böyle bir şeyleri birilerinin gözüne sokmazsın. Ama senin o verdiğin emeği, çıkarttığın bir şeyi biri alır. Hop ben yaptım, ben bu çok var. Yani hakkı yenen çok fazla insan var. Özellikle geri planda kalanlar için söylüyorum. Bu tarz bir durumdan bahsediyor. Yani senin elde ettiğin bir başarıyı sanki başkası başarmış gibi, işte senin emek harcadığın bir şeyi sanki o yapmış gibi, senin yaptığın bir şeyi taklit de edebilirler. Birinin yaptığı bir hatayı, bir yanlışı sanki sen yapmışsın gibi gösterebilirler. Yine de negatif ve kötü şeyleri iptal edelim. Bu noktada yapman gereken şey sessiz kalmamak. Parlayabildiğin kadar parla. Hakkını araman gerekiyorsa ara. İnadına daha mutlu ol. İnadına daha neşeli ol. Ve bir şeyleri daha düzenli bir şekilde yapmaya özen göster diyor. Ben burada arkadaşlar bazılarınız için bu bakın hatta geçtiğimiz Şubat ayından beridir olabilir. Yine önümüzdeki Şubat ayı 10. ay çok önemli ve bunun bu 10 günlük süre içerisinde bununla ilgili sanki bir gelişme olacakmış gibi. Evet, bir hayalim gerçek oldu, bir dileğim gerçek oldu. Bazılarınız taşınabilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz. Bazılarınız bir anda popüler olabilirsiniz. Mesela medya ile ilgili işler yapıyorsan, sosyal medya ile ilgili işler yapıyorsan izlenmelerin artabilir, ilgin çok artabilir, enerjin zaten çok yüksek, daha fazla dikkat çekebilirsin. Burası çok güzel. Dileyelim de öyle olsun. Güzel konuşalım, güzel şeyleri çekelim. Bir hayalin, bir dileğin gerçekleşebilir ve 10 güne niyet aldım ama 10 gün evet geçerli. 10. ay ve önümüzdeki Şubat ayına kadar olan süre içerisinde bunun daha da çok büyüyebileceğini gösteriyor. Şimdi yani bakın arkadaşlar, az önce söylediğim şeyi nasıl destekliyor görüyorsunuz değil mi? Yani birileri birazcık arkandan bir şeyler yapmaya çalışıyor olabilir. İşte bolluğunu ben dillendirmek istemiyorum. Üstü kapalı konuşuyorum. Bolluğunu, bereketini söndürebilecek. Sana ihanet edebilecek. Bak bir takım aldatılmalar, kandırılmalar, parayla ilgili tuzaklara dikkat et. Birileri seni etkilemek isteyebilir. Seni yanlışa bakın. Para altılısı, para beşlisi alt alta geldi. Çok para kazanabilirsin evet, fakat yanlış bir hamlede bak, sözleşmeler, anlaşmalar, yazılı anlaşmalar, her şeye çok dikkat et. Hani arkadaşlık başka, aşko kuşko başka, iş başka. Tamam mı? Orada önce kendini düşünmen gerektiğini söylüyor. Bir anda ciddi kayıplar da olabilir. Şimdi bazılarınız için zaten burada değişen ve değişmesi gereken şartlar var. Bununla ilgili de bir takım sorgulamalar olabilir. Yani eskiden daha rahat kazanıyordum, eskiden daha mutluydum, şimdi niye böyle oldu, şimdi niye buraya gidiyorum gibi bir takım sorgulamaların da çok olabilir. Ve önümüzdeki 3 gün izlediğin andan itibaren geçerli. Bir anda kontrol dışı gelişebilecek harcamalar, bir anda çıkabilecek masraf. Bu tarz şeyler olabilir. İşte alman gereken bir para vardır, zamanında gelmeyebilir. İşte işinle ilgili, yaptığın bir şeyle ilgili son anda bir masraf çıkabilir. Nasıl olsa kazanırım, nasıl olsa kaynak geliyor, aman nasıl olsa buradan böyle bir şey geliyor deyip büyük harcamalara gidebilirsin. Yengeç burcu, dikkat et. Sonrasında orası bir boşluk. Çünkü bak, yaşadığımız hiçbir şey boşuna değildir. Her şey birbiriyle çok bağlantılıdır. Nasılsa geliyor deyip fazla harcama yaparsın. Sonra bir bakarsın o zaman geldiğinde orayla ilgili pat bir engel olmuş. Sonra dersin ki keşke bunu yapmasaydım. Hani bugün yaşadığımız şey yarınımızı şekillendiriyor. Yani hep birbiriyle çok bağlantılı. Yatırımcılar yine aynı şekilde dikkat edin. Acele karar vermeyin. Hızlı kazanç için ya da birileri sana mesela çok büyük vaatlerde bulunabilir. Belirsiz ortaklıklar olabilir. Net olmayan bir şeyler olabilir. Önünü görmeden sakın adım atma diyor. Bak, parayla ilgili uyarı verdi. Evet, büyük kazançlar elde edebilirsin fakat burada bak risk var. Yengeç burcu. Dikkatli ve tedbirli ol diyor. Bir de özellikle bu önümüzdeki 3 gün ve 5 gün eğer aldatıldığın, kandırıldığın bir konu varsa bunun açığa çıkabileceğini söylüyor. Ve zaten bir sorgulama sürecinde olacaksın. Bakın. Burada Aslan Yay etkili biri var. Boğa Başak Oğlak etkili biri var. Bu kişilerden sana teklif geliyor. Bazılarınız için aynı anda birden fazla gelir kapısı oluşturabilirsiniz. Bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya koşturabilirsin ve bu noktada bir sorgulama olacak. Yani diyeceksin ki ben gerçekten bu işi yapmak istiyor muyum? Ya da burası için uygun muyum? Şunu yapsam nasıl olur? Bunu yapsam daha iyi olur. Bak bunu yapacağım ama burası benim canımı acıttı gibi. Ben burada ne kadar daha kalmalıyım? Hani böyle ileriye yönelik hedefler de çok yapacaksın. Bak, toprak grubu ve ateş grubu, Aslan, Yay, Boğa, Başak, Oğlak. Biri seni harekete geçirebilecek, aşırı tutkulu ve yükseltebilecek biri. Hatta bazılarınız için bu kişi tek bir kişi de olabilir. 2 karakterli tek bir kişi olabilir. Biri de maddiyat olarak yükseltebilecek biri. Bu kişilerden önemli teklifler gelecek diyor. Yani
Özellikle sen bir yerden gitme ve ayrılma kararı aldığında yapma gülüm, etme gülüm, ben sana şunu da yaparım, bunu da yaparım, şartlarını karşılarım gibi bir takım teklifler de olabilir. Günün sonunda seni çok mutlu aldım. Evinle ilgili değişiklikler olabilir, koltuk takımı alabilirsin, evini temizleyebilirsin, evini arındırabilirsin. Birazcık da dinlenmeye çok ihtiyacın var. Bunu yaparsan değme keyfine diyor. Yani mutluluk enerjinin daha da çok artabileceği etkiler var gibi gözüküyor. Ve aynı sorgulamaları bakın, eğer yalnızsanız 3 kişi arasında kalabilirsiniz. Birazcık daha silik olabilir. Bu noktada birini eleyip 2 kişi arasında kalabilirsiniz. Yalnızlar için söylüyorum. Çünkü aşkla ilgili de bir sorgulama süreci var. Ben gerçekten ne istiyorum? Bu ilişkiye hazır mıyım? Bu ilişkiyi yaşarsam nasıl yaşarım? Ben bu ilişkide, bakın, bir teklif de var size. Hatta bazılarınız uzun süredir, bakın, patron çalışan ilişkisi olabilir. Neyse, oralara çok girmeyelim. Böyle bir durum var. Bazılarınız içinde çok uzakta olup da sana karşı aşırı yoğun tutku besleyen biri var. Hayatına girmek üzere olan biri var. Bu kişi birazcık, bak, su grubundan kişi, balık, akrep, bu kişi birazcık düşünüyor gibi. Hani ne yapsam, ne etsem, onu geri kazansam ya da hayatına girsem, o düşüne dursun. O esnada, bakın, özellikle yalnızlar için söylüyorum, başka birileri daha var ve seni maddi manevi yüceltebilecek biri. Fakat asıl ilişkiyi yaşamadan önce buradaki asıl konu senin kendi değerini bilmen, kendi kendine yetebilmen. Zaten çok tatlısın, çok güzelsin, çok bereketlisin Yengeç Burcu, maşallah. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Buraya kadar geldiysen, abone değilsen abone olmayı unutma, niyetimi o yönde alıyorum. Burada kendi kendine yetebildiğin bir durum var. Zaten bu noktaya geldiğinde, o eğlence enerjisini çalıştırdığında, ben kendi kendime mutluyum enerjisini çalıştırdığında zaten birden fazla talibin olduğunu söylüyor. Şimdi burada şöyle bir durum var ama. Şimdi bunlardan bir tanesinin farklı amaçları var sanki. Ve burada zaman içerisinde, hani bu hangisi bilmiyorum ama daha çok su grubu olan kişi gibi verdi. Hani herkes kendi durumuna göre alsın. Hani burada burç ayırt etmeyelim. Herkesin ilişki durumu çok farklıdır çünkü. Hani zaman içerisinde sanki bu kişi göründüğünden farklı gibi bir imaj oluşabilir. Bazılarınız için olumsuz olabilir, bazılarınız için olumlu olabilir. Şöyle. Şimdi dersin ki ya çok ılıman, çok duygusal falan ama çok gizlediği şeyler var diyebilir bir kısmınız. Bir kısmınız da ya bu çok çalışıyor, çok bilmem ne yapıyor, işte çok donuk duruyor ama ne kadar tutkulu diyebilirsiniz. Burada yengeçleri ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Ve burada aşk hayatıyla ilgili bir kıskançlık durumları açığa çıkabilir. Eğer aldatılma, kandırılma gibi durumlar varsa küçük bir kısmınız için bu açığa çıkabilir. Ya da burada şey gibi, hani aldatılmıyor, kandırılmıyorsan bile gördüğün bir şey olabilir. Yani orada yanlış bir anlaşılma da olabilir. İşte karşımdaki kişinin ya da ilgisi olduğun kişinin başkasıyla konuştuğunu öğrenebilirsin. Sosyal medyadan görüştüğün birinin başkasıyla bir paylaşımını görebilirsin. Burada bir şey var yani. İşte bir mesaj silinebilir gibi gizli bir şey var burada ve bu sende fazla bir şüphe oluşturacak gibi. Bu noktada hani yükseldim derken bir anda hop ne oldu gibi olabilirsin gibi. Fakat bu durum çok geçici. İlişkisi olanlar ve devam edenler için ilişkinizi biraz sorgulayabilirsiniz. Yani son zamanlarda aramıza birazcık mesafeler girdi, engeller girdi. Biz nereye gidiyoruz? Bu işin sonu ne olacak gibi bir takım konuşmalar olabilir. Bir şeyleri daha çok netleştirmek isteyebilirsiniz. Aşk hayatınla ilgili ne olursa olsun sen kimseye gereksiz açıklama yapmak zorunda değilsin. Kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilsin. Sen hayatına bak. Biri hata yapacaksa gelsin o özür dilesin. Açıklama yapacaksa gelsin o açıklama yapsın. Aşk hayatında böyle bir durum var. Bir de karşı taraf sanki böyle, hani bu hanginizinki bilmiyorum ama bir konu çok ısrarlı olacak gibi. Hatta bir kısmınızınki özellikle su gruplarıyla ilişkisi olanlar hani bir şeyden dolayı senin üzerinde baskı kurmak isteyebilir. Seni suçlu gösterebilir. Ama bu da geçici. Hani bu noktada sende birazcık böyle duygusal bir boşluk olabilir. Bir şeyleri yeniden sorgulayabilirsin. Bazılarınız kendinizi tamamıyla işe verebilirsiniz, alışverişe verebilirsiniz, dışarı çıkabilirsin, gezebilirsin, eğlenebilirsin. Aman ya senle mi uğraşacağım deyip kendinle ilgilenebilirsin ki bu doğru bir yaklaşım olacak gibi gözüküyor. Bir kısmınız tamamıyla içe kapanabilirsiniz. Bunu yapmayın diyor. Yani burada yaşanılan aksaklık neyse aksine daha çok kendini daha çok yüksek enerjilerde tutman gerekiyor. O böyle işte aman geri çekildim, üzüldüm, kırıldım gibi bu tarz düşük enerjilere girmemen gerektiğini söylüyor. Yani büyük bir kısmını sorguluyorsunuz arkadaşlar. Yani acaba ben gerçekten bunu seviyor muyum? Yoksa içinde bulunduğum boşluktan dolayı mı bunu istiyorum gibi sorgulamalar var. Ama genele baktığında ne olursa olsun, ister ilişkin olsun, ister platonik ol, ister yeni başlayacak ilişki olsun, senin hayrına gelişecek bir şey var burada. Yalnızlar için yeni aşk ihtimali var. Hatta birden fazla kişi.
Yani kopuş yok. Ufak tefek böyle dargınlıklar, küslükler var. Fakat bunları tatlıya bağlayacaksınız gibi gözüküyor sevgili Yengeç Burcu. Kim sana dayanabilir ki? Bakalım. Fil ruhu geldi. Geçmişten ders alın diyor. Bir tane daha alalım. Koala ruhu geldi. Kutsal ruhun bir planı var diyor. Her şey o güzel kalbine göre olsun. Kendine çok iyi bak. Zorun kolaylaşsın. Hepimizin zoru kolaylaşsın. Sokak hayvanlarını ve kimsesiz çocukları unutmayalım. Her şeyden önce birbirimizi sevmeyi, saymayı, teşekkür etmeyi unutmayalım. Sen zaten bunu yaparsın sevgili Yengeç Burcu. O güzel kalbinden öpüyorum seni. Görüşmek üzere. Hoşça kal.